Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Gorgeous motifinin 3.0 3. sürümü karşınızda. Bu defa bu motifimizi iyilik için örüyoruz. Örgü zirvesi etkinliğine hazırladık ve şahane bir hırka ortaya çıkarttık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Hırka yapım videolarına geçmeden önce istedim ki motifimizin 3. hali. Biz lotus çiçeğine benzettiğimiz için birazcık lotus diye düşündük ama siz varsa başka fikirleriniz, önerileriniz videonun altına yazabilirsiniz. Gorgeous motifimizden yola çıkaraktan 3.0'ı beraber örmeye hazır mısınız dostlar? 4 mevsim koton iplerle örüyoruz. Siz istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. 4 mevsim koton iplerle 3 milim tığ ile örüyorum ben bu defa. Elinize göre tığınızı, ipinizi ayarlayabilirsiniz. İlk olarak size önüme motifleri dizdim. Motifleri göstermek istedim. Farklı renklerle çalışıldığında şu şekilde bakın o kadar değişik görüntüler elde edebiliyoruz ki. Öyle güzel değişiyor ki yani sihirli motif gibi. Mesela bakınız 2 renk kullanarak çalıştığımızdaki görüntüsü. 2 renk, burada da 2 renk çalıştığımız. Ama yerlerini bakın değişik kullanarak. Yani ben burada her sırada rengini değiştirerek çalışacağım ama siz istediğiniz gibi motifi renkleriyle oynayarak değiştirebilirsiniz. O zaman şöyle motifleri kenara alalım ve bu motifin yapımına başlayalım. İlk olarak göbekten başlayacağız. Göbeğin içine 8 tane ikili trabzanı sihirli halka örerek içine hazırlayacağım. Aralarda bir zincirli. Siz sihirli halka yerine zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Eğer eliniz alışıksa bir kere parmağınıza dolamanız yeterli. Eliniz alışık değilse 2 kere dolayıp sağlamlaştırmanızı öneririm. Tığımı geçirip buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle bir kere kilitledikten sonra yükselip şöyle yükseliyorum. Ve yalancı trabzanla başlıyorum. Bakın bunu yapmanızı öneririm. Eğer birkaç kere denerseniz mutlaka olacaktır. Ama ben yapamıyorum diyenler başka bir teknik ya da zincirle yükselebilirler. Şimdi bakın tuttum. Etrafında döndürürken ilmeği tığımın üstüne aldım. Bu ipi de aldıktan sonra şöyle halkanın içine bakın. Halkanın içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Şöyle bakın. Şu ikisi ve şunun arkasından ilmeğimi şöyle çıkartıyorum. Ve ilk yalancı trabzanımızı örmüş olduk. Arada bir zincir. 7 tane de daha ikili zinciri, ikili trabzanı boşu sihirli halkayı örmeye devam ediyorum. Bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde 8 tane tamamlayacağım sayıyı. Sonuna geldiğimde bir zincirimi çekiyorum. Şu ilmeği ipi de yukarıya alıp burada ilk görmüş olduğum yalancı trabzanın tepesine batıp ilmeği de tığımın üstüne alıyorum ve arasından ilmeği kaydırarak çıkartıp bu kısmını tamamlamış oldum. Daha sonra ince bir tığla bu ipleri aralardan gizlemenizi öneririm. Ve burada bir kez de düğüm atarsanız tam anlamıyla kitlemiş olursunuz. Bu ipleri arkada ilmeklerin içinden aralarından güzelce gezdirip kaydırarak saklıyorum. Ortayı böyle arkasını da tertemiz aralarında gizleyerek tamamladıktan sonra ikinci sıramızda aslında bu ikinci sıramızda bakın aralarda gözükmüyor. Burada arkada daha çok gözüküyor. Böyle minik buradaki rengin çok da önemi yok. Çok da belli olmayacak ama hemen şöyle farklı bir renk alıyorum ki yaparken aşamaları rahat görebilin diye. Şimdi bir tane ilmek çıkartıyorum ve bir boşluğa geliyorum. Batıp bir boşluğa sık iğne örüyorum. Daha sonra 2 zincir. Hemen
diğer boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, diğer boşluğa bir sık iğne, 1 2, diğer boşluğa bir sık iğne. Bu mantıkla başladığım noktaya kadar devam ediyorum. 2 zincir, bir sık iğne. Sonuncu 2 zinciri de çektim. Burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin içine batıp ilmeğimi kaydırarak buradan çıkartıyorum. Daha sonra da bir zincir çekip bu renkle de işim bittiği için kesiyorum ve yine bunu da ilmeklerin, zincirlerin arasında kaydırarak gizliyorum. Burada 3. sırada ikili bademlerimizi şurada neon pembe ile gördüğünüz kısmı aslında örmeye başlıyoruz. Her 2 zincirle hazırladığım yuvanın içine 2 adet ikili badem, 2 zincir, 2 adet ikili badem, 2 zincir, o şekilde devam ediyorum. Şimdi ilk başlarken gene benim bu zincirsiz başlama yöntemimi kullanıyorum. Nasıl yapıyorum? Bakın, tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki de bu şekilde. Bakın, birini ördüm. Şu ipi öne aldım. Yeniden bunu tığımda tutuyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Badem olduğu için iki tane ikili badem için trabzanımı ördüm. Tığdaki 3 ilmeği birlikte topluyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp bir kere daha çıktım. Tığın üstüne ipimi aldım. Bu ipi de gizlemek adına üstüne alıyorum. Şöyle bir kere daha çıktım ve badem örmek için üçünü bir toparladım. Arada 2 zincir. 1 2. Boşluğa geldim. Bademlerimi örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar da hep arada 2 zincirle ikili bademin arasında devam ediyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 tane ikili bademlerimi tamamladıktan sonra son boşlukta da 2 zincirimi çekip buradaki ilk örmüş olduğum bademin tepesine kaydırarak geliyorum ve ipimi sıkıştırdıktan sonra kesiyorum. Şimdi aralarda gizleyip bir üst sıraya geçeceğiz. Şu anda motifimizin 4. rengine başlıyorum. Aslında motifin en can alıcı noktası, en motifi gösteren kısımdayız. Bunu da belirtmek isterim. Şurayı yapacağız. Şu uzun bacakların olduğu yeri yapıyoruz. Yine hemen ilmeğimizi çıkarttıktan sonra şu iki bademin arasında, bakın, şu grupların aynı yere yaptığımız değil de bu ikili grupların arasında geçiş noktasına batıyorum. Tam olarak şuraya bir sık iğne yapıyorum ve 3 tane zincir çekelim. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp bu iki bademin arasında aşağıda kalan, bakın, sihirli halkanın içine yaptığım kısma geliyorum. Şuradaki bacağı öne alıyorum ve uzun bir, bakın, upuzun bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra yeniden burada da 3 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki ikili grupların arasındaki yere batıp sık iğnemi örüyorum. Daha sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Yine bu, bakın, aynı yere batarak yaptığım ikili grubun arasından aşağı doğru gelip sıradaki sık iğneyi öne alıyorum ve upuzun bir bacak daha örüp ikili trabzan örüyorum.
ve buradaki şu kısma batıp sık iğnemi örüyorum. Şu her ikişer grubun, mesela bakın bu ikisini aynı yere yaptık ya, bu ikisi de aynı yere yaptık. İkisinin ortasındaki alana sık iğneler çalışılıyor. Bunu da böyle belirteyim. 3 zincir çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. Yine sihirli halkadan batarak yapacağım uzun bacakta sıra. İkili trabzan diyeyim, upuzun. Hemen 3 tane zincirimi yine çektim. Bakın yerim burası. Sık iğnenin yeri burası. 1 2 3. Burada bacakta sıra. Upuzun bacağımızı örüyoruz. 1 2 ve sık iğneye batacağım nokta. 1 2 3. Yine uzun bacakta burada. Aslında sırasıyla hepsinin üstünü örüyorum ve şunun tam ortasına denk geliyor. Bacağı uzatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum ve ortaya sık iğnemi yapıyorum. Anlaşıldığını tahmin ediyorum. Başladığım noktaya kadar da aynen devam edeceğim. Sona doğru gelirken birlikte bitirelim istedim. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Burada kalan son bacağı da öne aldım. Şöyle uzuncana çekip ördükten sonra 3 zincirimi çekiyorum. Ve buradaki ilk örmüş olduğum sık iğnenin içine batarak, kaydırarak çıkartıp kilitledikten sonra ipimi keseceğim. İşte aslında motifi öne çıkaran en can alıcı kısmını da beraberce örmüş olduk. Şimdi bir sırayı ördükten sonra motifin bütün güzelliği ortaya çıkacak. Ben hani böyle her sırada renk değiştirdim ama siz böyle renk tekrarlarını yapabilirsiniz kafanıza göre. Bunu da belirteyim. Bir üst sıraya geldiğimizde ise artık başlıyorum üçlü badem gruplarımı örmeye. Şurada hemen göstereyim size. Tığın üstüne ipimi aldım ve hemen şöyle sık iğne battığım bir noktaya batıyorum. Ve ilk böyle ikili trabzan örer gibi çıkıp tığımda tutuyorum. Siz zincirle yükselebilirsiniz. Yanına 2 tane daha aynı şekilde batıp çıkıyorum ve tığda topladığım 4 zincirimi birlikte örüyorum. Arada 3 tane zincirim var. Tığın üstüne ipimi aldım. Bu defa bademi arkada, bakın arkada, şu pembenin içine, şu kısma, arkadaki ikili bademlerin arasındakine yapıyorum. Birini önde, birini arkada öreceğim bademlerimin. Arada 3 zincirim var. 1 2 3. Bu defa sık iğnenin olduğu yerdeyim. Önden örüyorum. 1 2 3. Tekrardan 3 zincir. 1 2 3. Arkadaki bademlerin arasına örüyorum. 1 2 3 3 zincir, sık iğnenin olduğu yerdeyim. Sık iğneyi gördüm zaten, üstüne sık iğnenin uzun trabzanın olduğu yerde arkadan örerek devam edeceğim motifimi. Başladığım noktaya kadar da aynı mantıkla örüp bir üst sıraya geçelim.
Son boşluğa kadar aynı mantıkla devam ettim. 3 tane zincirimi de çekince buradaki ilk örmüş olduğum üçlü bademin tepesine battım. Bir de şöyle kilitledikten sonra sayarak kontrol de edelim. 16 olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet, motifimin sayısı doğru. Artık motifimi bildiğimiz yöntemle aslında motiflerde kare yapacağız. Köşeden örmeye başlayıp uzun bir köşe oluşturduktan sonra kareye çevireceğiz. Motifimizi kare yapmaya başlayacağız. Bunun için ilk olarak köşeden üçlü trabzan yaparak başlıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra üçlü trabzan çalışacağım için şöyle bir saniye, tığımın üstüne ipimi 2 kere doladım. Herhangi bir şöyle köşe yapmak için batıyorum. 3 kere de çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Tığı yine 2 kere doladım. Yanına 3 kere de çıktım. 2 bacak daha hazırlıyorum. 1, 2, 3. Sonra hemen yanına 3 tane ikili trabzan örüyorum. Arada zincir çekmedim. Tığın üstüne ipimi aldım. Şimdi burada bir kere de çıktım. Yarım trabzanlarımı örüyorum. 3 tane. Çakma sık iğne de diyebiliriz. Bir dolayıp hepsini bir topluyorum. Daha sonra bir tek burada bir zincir çekiyorum. Ben buradaki geçişlerde hep beni takip eden arkadaşlarım da bilir. Bu grubu ördükten sonra bir zincir çekerim. Tığın üstüne ipimi aldım. Sıra ikili trabzanda. Üç tane ve köşe için üçlü trabzanlar yapacağım. 2 kere doladım çünkü artık köşedeyim. Bakın 1, 2, 3. 2 kere doladım. 3 kere tekrarlıyorum. 1, 2, 3. Ve köşede arada 2 zincirim var. 1, 2. 2 kere doladım ve 3 kere çıkıyorum. Bir, iki, 3 tane ikili trabzanda sıra. Hepsini sırasıyla örmeye devam ediyorum. Yarım trabzanda hepsini bir ördüğüm ve bir zincir çekiyorum. Yeniden 3 tane ikili trabzan ve köşeye geleceğim. Aynı diğer köşede yaptığımı tekrarlayacağım. Şöyle göstereyim. Buradaki köşedeki gibi 2 kere dolayacağım. Üçlü trabzanlarımı öreceğim. Arada 2 zincir. Başladığım noktaya kadar da bu mantıkla devam ediyorum aslında. Son artık başladığım boşluğa geldiğimde diğer üçlü grubu örüyorum. Aradaki 2 zincirim ve ilk trabzanın tepesi. Kaydırarak güzelce de sıkıştırdıktan sonra ipimi kesiyorum. Şu 2 ipi de arkaya alacağım. Daha sonra ben onları gizlerim. Şöyle elimle de bir kere düzelttikten sonra
motifimi tamamladım. Kaç santim olduğunu hemen söyleyeceğim size. Motifim 11 santim diyebilirim. Yani bir sıra daha geçtim, 13 santime tamamlanan bir motif elde etmiş olacaksınız. Daha büyütmek isteyenler. İşte Gorgeous motifimizin 3. hali. Umarım hoşunuza gitmiştir. Örmeye değer bulursunuz. Ördüklerinizi de benimle paylaşırsınız. Hemen bir sonraki videoda bir hırka yapımını göstereceğim. Instagram sayfamda da 4 tane farklı hırka olarak çalıştık. Onlara da bakabilirsiniz. Daha çok farklı modelleri de sizlerle birlikte olacak. Beğendinizse bu motifi mutlaka eşinizle, dostunuzla da paylaşın diyorum. Bakın işte Gorgeous'ın bu seneki motifi de buymuş derseniz beni mutlu edersiniz. Tabi buraya bir kalbinizi bırakırsanız da beni mutlu edersiniz. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin efendim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.